Ve arkadaşlar arılar. Günaydın. Beni beklemediler, dayanamadılar herhalde daha fazla ben gelene kadar. Başlamış Cem'le Gözde. Böyle güzel bir kahvaltımız var. Ya bunu nasıl bekleyebiliyorsun seni yani, kusura bakma da. Şimdi bakayım ne var kahvaltımızda. Bu ne biliyor musun? Bu ayva reçeli Oha bayağı iyi. muhtemelen. Şu arkadaş vişne olmalı ya da çilek. Şu. Şunu bilmiyorum, tatmam Bak lazım. bakayım tadına. Çilek reçeli o. Hatıra vereyim size. Aa, Çilek. süpersin. Ya teşekkür ederiz Aysel teyzeciğim. Bayanla veririm. Kaç Haziran'da? 21 Haziran. 21 Haziran değil mi? Haziran 20'leri diye Tatlış. hatırlıyorum da unutmuşum. 21. Ne reçeliymiş? Teşekkür ederiz. Bal bu. Rica ederim. Gerçekten mi? Bu bal burada şimdi az sonra zaten görürsün arkada çok güzel bir arıcılık yeri var. Oha. Hüseyin amcalar orada işte şey yapıyor, arı yetiştiriyorlar kendi arılarını. Bak bildiğin doğal bal, bak şey kıvamında, görüyor musun? Aa. Muazzam, muazzam yani. Benim mi? Siz yediniz mi? Bölüşecek miyiz Birer bunu? tane kişi başı bir akıtmamız var. Akıtma. Akıtma. Okey. Krep değil bu, akıtma macir işi. Tamam bu ne? Bu patisli börek, o senin hakkın. Okey. Onu yemedik. Sonra bak şu ajvar çok güzeldir. Bir Balkan sosu. El yapımı Okey. tereyağımız var. Of çok severim. Bizim bahçenin patateslerinden çok güzel. Bu da bak, bu hepsi yörenin ata tohumundan yapılma kahvaltılık ürünleri. Hepsi. Vay canına. Şurada da böyle taze nanelerimiz var, yemek istersen. Şöyle çekelim. Arkadaşlar Her selam şey tekrardan. çiftlikten Bu yedik. kahvaltıya bir ekleme yapmam gerekiyordu. Şöyle bir hala cızırdayan bir yumurta geldi. Benim gerçekten ömrümde yediğim en güzel güveç yumurtalardan biri herhalde. Evet ya, çok sarı ya. Gözde yumurtaya sadece çok sarı diyor. Beraber uyduğumuz tavuklardan çıkan yumurtalar bunlar. Muazzam yani. O yüzden. Sabah aracı alıyor onları. Gezmeye mi götürüyor? Aynen, ben izledim adamı. Valla. Bu kreçelerle beraber takılıyorlar. Gezmeye gitmiş arkadaşlar arılar. Arılar bile gezgin be. Yola çıkamayanlar utansın. Şimdi bir yere gidiyoruz. Buraya dikkatli bak. Allah'ım. Böyle bir yere. İtalya Toskana şarap bağlarına benziyormuş. O yüzden ben de şu an peşlerine takıldım. Çünkü bu hayatta en çok gitmek istediğim yerlerden bir tanesi İtalya Toskana. Oy. Merakla şu an yürüyoruz. Bayağı yokuş bu arada. En son bu yokuş o kadar saçma bir şey için tırmanmıştım ki. Bayağı bir yürüdüm, böyle bir yere geldi. Gözde ile Cem'i de biraz geçtim. Bu arada meşe ağacının İrlanda'da da değişik bir hikayesi var. İnanışa göre bu meşelerin üstünde, böyle görüyorsunuz zaten yosunlanmış falan. İrlanda'da meşe ağacını kesmiyorlar. Çünkü diyorlar ki eğer keserseniz periler sizi lanetler. İrlanda'daki periler Türkiye'deki gibi bir algıda değil, yani fairy değil, jinx. O da bizim kendi cinlerimiz anlamına geliyor. O yüzden kesmiyorlar çünkü lanetlenmek istemiyorlar. Bu bizim şey gibi, hani gece yere işenmez ya da işte işedikten sonra üstüne tükür gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman görsem böyle şey, sanki periler beni çarpacakmış gibi hissediyorum. Tamam, şaka bir yana şey yapmıyorum yani, çok böyle ağaca, meşeye görürsem dokunmuyorum. Ama şöyle bir şey var. Şu meşenin üstündeki yosunun meşe yosunu diye geçiyor. Bak görüyorsunuz şurada. Onlar da parfümlerin ham maddesinde base nota, yani temel nota olarak kullanılıyor ve bayağı güzel kokuyor. Ormanda falan görürseniz bence yakın ve çok güzel kokuyor. Dün mesela gece ateş yakarken ben bunlardan yaktım. Özellikle bunlardan seçtim. Bunlardan koyduğunuz zaman ateş de kokmuyor. Toskana bağları gerçekten Toskana'ya gideceğimde göreceğim bir yer oldu sanırım. Ha? Tamam siz girin, ben girmeyeceğim. Acayip açık çünkü. Onlar yürümeye karar verdi. Gerçekten gidip İtalya'da görürüm yani Toskana bağlarını. Ne yapayım? Giremem ya, bacağım açık yani, baksanıza. Şort giyiyorum, altımda terlik var. Tamam hani biraz yokuş yürüdüm ama sonuçta hani bir sürü ihtimal var. Otluk, biçilmemiş bir otluk. Bakın göstereyim şöyle. Yani bu ihtimallerin içinde bugün sakatlanıp günümü mahvetme
göze almak istemiyorum açıkçası. O yüzden dedim ki siz gidin abi. Benlik bir şey yok zaten. Yol da ortadan ikiye ayrılmış. Baksanıza. Bir dakika. Böyle gidiyor. Deprem mi olmuş acaba burada? Yani bu toprak kurusa bu kadar ortadan ikiye çizgi gibi ayrılmaz diye düşünüyorum. Bak hala devam ediyor. Böyle bitti. Bayağı ortadan ikiye ayrılmış yol. Hani kurusa falan okey de hani böyle çıt fay hattı mı lan acaba burası? Fay hattının üstünde miyiz? Şimdi bunu sorgulayacağım. Sağdan soldan da bu arada çok ses geldi. Hani böcek falan olsa mesela onlar o kadar ses yapmıyor biliyorum. Hani böyle şık yapmıyor mesela ama işte yılan ses yapıyor yani giderken. Çünkü otları yara yara gidiyor ve duydum yani birkaç kere. Ve diğer hayvanların otların içindeki seslerini ayırt edebiliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü sürekli doğada yürüyen, doğada zaman geçiren bir insanım. İşim bu ya. Şaka şaka. Uzmanlık alanım buydu yani. Neyse öğretmişlerdi zamanında. Kendi gözlemlerine falan üstüne bir şey kata kata öğrendik. Bu yol açık ve bu yol arabayla girmişler galiba. Traktör de olabilir, araba değil de. Ya da 4x4. Ya da şeyler var biliyor musunuz? Ormanlarda. Yine ses duydum. Ormanlarda ağaç tıkırtısıymış. Aşağı eğilip kalkıyor ve tık 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 yapıyor. Ormanlarda işte mesela orman müdürlüğü yangın söndürme yolu açıyor. O yüzden biraz da burası ormanlık alana doğru gidiyor. Belki bu yolda o yangın söndürme alanıdır. Ya da birinin bahçesine gidiyordur. Traktör içindir. Çok orman bölgenin açtığı yangın söndürme yolu çok yol değil. Onu biliyorum. Hatta bir kere arkadaşlarım oranın yolundan gidip biçe inmişlerdi. Oraya da sadece 4x4'te inebiliyorsunuz. Böyle değişik maceralar işte. Kelebek gördüm. Ne zaman kelebek görsem şans getireceğine inanıyorum. Ama Bosna'daki inanışta da kelebeklerin ölü ruhları öbür dünyaya taşımak için işte bir hayvan olduğuna inanılıyor. Hatta bu işte Bosna şeyinde 1000 tane mavi kelebek muhabbeti vardı. İşte kelebekler gelmiş gitmiş falan. O da işte oradan çıkmış bir inanç. Şeylerde İrlanda'da yine kadim druidler de buna inanıyor. Druid halkı inanıyor işte hani kelebekler bu dünyadan göçmüş ruhları öbür dünyaya taşıyan ruhani hayvanlardır. En basitiyle. O yüzden bir kelebek gördüğünüz zaman lütfen kelebeği öldürmeyin. Çünkü öbür dünyaya giden, yolculuk yapan ve yolculuğunun sırasında bu dünyada göç etmiş bir ruh deniyor. Mantıklı. Buna inanılmasının sebebi de bir tırtıl metamorfoz geçiriyor. Ve bu metamorfoz sonucu çok güzel bir hayvana dönüşüyor. Bak burada bir sürü var. Şu an odaklamaya çalışıyorum. Aynen. Burada açıp kapatıyor kanatlarını tatlış tatlış. Metamorfoz geçiren hayvanların zaten iki dünya arasında taşıyıcı olduğu, ruhlar alemi arasında taşıyıcı olduğuna inanılıyor. Mesela kartalın metamorfoz geçirdiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Geçirmiyor çünkü. Ya şöyle bir kitapta okumuştum. Diyor ki kartal çok yaşlandığı zaman işte yuvasına oturuyor. Ondan sonra tırnaklarını söküyor. Tüylerini yoluyor. Gagası zaten yaşlı. Sonra orada böyle bekliyor. Sonra işte kendi isteğiyle yoluyor bu arada. İşte tırnakları yeniden çıkıyor. Tüyleri yeniden çıkıyor. Ve kartal işte aynı anka kuşun. Bak yine yarık burada da devam ediyor. Bence burası fay hattı bu arada bak. Böyle gidiyor kocaman bir de bayağı böyle. Neyse orada da diyor işte kitapta. Kartal diyor anka kuşunun bu dünyada form bulmuş halidir ve metamorfoz geçiriyor diyor. Biyolojik olarak o bir metamorfoz değil. Bir hücrelerin yenilenmesi, rejenerasyon. Ama mesela sonra o kitap dışında başka hiçbir yerde kartalın böyle bir şey yaptığını okumadım. Belki de bir hikayeydi hani yani. Bakın işte kartal gibi güçlü olmanın dışında kartal da kendini yeniliyor da siz de kendinizi yenileyin gibi. Kofti'den bir hikaye de olabilir. Bilmiyorum açıkçası.
Biraz da etrafa bakalım. O yüzden doğruluğunu bilmiyorum. Kapatınca bakarım. Sonra başka bir videoda derim. Gerçek ya da değil. Ya da o an biri araştırdıysa altına yazsın. Aa evet gerçek bu hikaye ya da değil diye. Bilmediğim hikayeler bilmiyorum diyorum. Yani sallamıyorum. Şeye çok gıcık oluyorum. Çünkü mesela bir insanla oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir şey anlatıyorsun ve o bilgiyi okumuşsun. Böyle bir iştahla okumuşsun. İşte ne bileyim bir kitaptan okumuşsun, haberden okumuşsun. İşte ne bileyim bir makaleden okumuşsun. Bir yerden okumuşsun böyle araştırmışsın falan. Ve böyle anlatmak istiyorsun. Hevesin var işte. Şöyle olmuş böyle olmuş. Sonra at kafalının bir tanesi geliyor. Diyor ki ha ben bunu biliyorum şöyle değil mi? Sen diyorsun ki değil çünkü araştırmışsın. Hala tahmin yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim ben sana zaten anlatıyorum. Ben sana söylüyorum şöyle böyle diye. Sen neden tahmin yapmaya çalışıyorsun? Bu yüzden at kafalı diyorum bu arada. Tahmin yapmaya çalışıyorsun. Sonra mesela ben böyle olunca bak buralardan da ses geliyor. Ya birileri odun kırıyor ya da içeride koyun moyun da olabilir. Bilmiyorum sabah biri koyun gezdiriyordu. Sonra diyor ki sallıyor böyle ve salladığını biliyorsun yani. Ben bırakıyorum artık anlatmayı. Diyorum ki tamam birader yani sen bilirsin. Öyle bil diyorum. Çünkü hani ben o bilgiyi iştahla edinmişim ve o bilginin benim için beynimde kıymeti, beynime yazabilmek, hatırlayabilmek ya da işte o bilgiye ulaşabilmek bayağı böyle şey wow bir olay yani. Hani emek vermişim ben o bilgiye ulaşmak için. Keyif alıyorum o yüzden anlatıyorum, paylaşıyorum. O bilgiyi almak istemiyorsa onun beyninde at kafalı olduğu için demek ki zaten o bilgi hep öyle kalacak. Kendi değiştirmek istese gider aynı benim gibi araştırır. O yüzden gerek duymuyorum. O yüzden de böyle mesela biliyormuş gibi yapan insanlara ya da böyle tahmin yürütüp muhabbete kendince katılmaya çalışan insanlara çok gıcık oluyorum. İnanılmaz hem de böyle. Gerçekten kavga falan ediyorum yani o insanlarla. Önceden ediyordum. Artık şu an şeyim böyle. Tamam falan diyorum ama mesela o insanla muhabbeti de kesiyorum. Çünkü o insan zaten hani ben bir şey bilmiyorum dediğimde bana bir şeyler sallamış. Ondan sonra ne bileyim ben anlatmaya çalıştığımda %100 emin olduğum bir bilginin üstüne tahmin yürütmeye çalışmış. Tamam diyorum mesela okey. Okey abi. Diyorum ki mesela Asya'da şöyle böyle. Diyor ki yok ya böyle. Gittin mi? Hayır. Gördün mü? Hayır. Tamam. Doğrudur. Öylesi de vardır. Ben görmemişimdir. Siz bilirsiniz ya. Bana ne ya? Bana ne? Ben gittim, ben gördüm. Onun doğru olduğunu düşünen düşünsün. Ben gittim, kendi doğrularımı kendim edindim abi. Devamı sizde arkadaşlar yani. Herkesin doğrusu kendine. Zaten felsefede de diyor ki doğru, tek bir doğru yoktur. Doğru diye bir şey yoktur. Doğru diye bir şey olmadığı için yanlış da yoktur. Bilgi felsefesi bunun üstünden gidiyor. Ay yanlış yerden yürüdüm. Koyunlar da şuradaymış bak. Döndüm. Burada. Görünmüyor ya. Gölgede kaldılar da saklandılar hayvanlar. Ne alaka bana bakıyorlar dik dik. Nereden girdik? Arıların oradan geçtik ama şuradan bir tane tahta bir şey vardı. Oradan mı geçtik? Oğlum kurt muyum lan ben? Beni görünce böyle dik dik bakıyorsunuz. Bak nasıl pusmuşlar. Bak bak kenardan çıkıyor. Yiyeceğiz sanki. Allah Allah. Tıraş etmişler bu arada. Bazı hayvanseverler koyunları tıraş etmeyin falan diyor da bu sıcakta siz insanlar olarak tamam mı? Ay Şubat'ta fena acıtıyor. Dikenli. Bunun adını unuttum. Bunun kökünü yiyebiliyorsunuz bu arada. Ay kazmayla şey yapıyorlar, kazıyorlar. Kökünü yiyorsunuz. Kökü de çok lezzetli sulu bir şey bu arada. Sevdim yani ben. Olsa yerim. Ama unuttum ne dendiğini. Değişik bir adı vardı. Arılar geri gelmiş ananı. Böyle şeyler hep beni bulur zaten. Bak şimdi buradan nasıl yürüyeceğim ben? Neyse. Bakalım. Hadi bakalım. Hiç kovanın o tarafa yanaşmıyoruz. Ve arılar gezmeden geri dönmüş. Başıma gelenler yani. Hiç kovana bakmıyoruz. Arıların işi var zaten. Benimle işleri yok şu an. Değil mi? Evet öyleymiş. Oh.
Çok korktum. Şurada görünüyor mu ya? Sesi duyuluyor bak zzz diye. Yani kovan kıyafetsiz, korumasız gezmek istemezdim. Böyle etraf. Tavuklar kafamı çok fena şişirdi. İnanılmaz. Yani ben yine söylüyorum. Ben çiftlik insanı değilim. Ben köy insanı değilim. Ben köylüyüm. Bunu içimde kabul ediyorum. Bununla barışığım. Birinin bana köy demesi çok okey bir şey. Yani köylü olmak da okey. Ama kendime çizdiğim hayat standartlarında mesela köyde olmak istemiyorum. Yani mesela bu ne abi? Sabahtan beri tavuklar susmadı. Millet seviyor onun sesini yani. Ben sevmiyorum. I'm just a city girl abi ya. Daniel de diyordu sen böyle doğayı seviyorum diyorsun ama şehir kızısın diye. Evet ben doğayı seviyorum ama ben şehir kızıyım. Şehirde yaşayıp ben doğayı gezmeye gideceğim bence. Ben buna okeyim ama böyle çok darlandım yani köyde böyle yok organik çiftlikmiş bilmem neymiş. Zaten Asya'dan dönmüşüm. Her yer çiftlik, her yer hani her yer fakir. Ben biraz doydum yani. Teşekkürler o yüzden. Bu arada beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saçma sapan bol bol muhabbet ettiğimiz bir bölüm oldu. Teşekkürler.